Merhabalar sevgili öğrencilerim. Ben Sevim. Matematik öğretmeniyim ve bu kanalda yani Sevimli Matematik'te sizlere matematik derslerinizde yardımcı olmaya çalışıyorum. Her hafta düzenli olarak bu kanalda ders işliyoruz ve aradığınız tüm konuyu bu kanalda bulmanız mümkün. Bulamadığınız konular olursa ya da çözmemi istediğiniz sorular, zorlandığınız konular olursa onları yorum olarak belirtmeyi lütfen unutmayın. Bizlere destek vermeniz çok önemli. Bunun için yapmanız gerekenler ise çok basit. Öncelikle kanalımıza tabii ki abone olmak, videolarımızı beğenmek ve bol bol yorum atmak olacaktır. Videolarımızdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Kanalımızı sınıf gruplarınızdan paylaşıp bizleri diğer arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz de gerçekten çok seviniriz. Son olarak diğer bir kanalımız olan Sevimli Gezinti'den de bahsedip hemen konuya geçmek istiyorum. Sevimli Gezinti'de dünyada gezip gördüğüm yerleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. O kanalımıza da abone olup videolarımızı beğenip bol bol yorum atarsanız çok mutlu olurum. Boş vakitlerinizde izlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bugünkü konumuz alan ölçü birimleri çocuklar. İnşallah bu dersten sonra siz ölçü birimlerini öğrenmiş olacaksınız ve alanı hesaplıyor olabileceksiniz. Peki ne işinize yarar? Bence günlük hayatta çok fazla işinize yarayacaktır. Çünkü merak etmez misiniz odanızın alanı kaç metrekare ya da evinizin alanı kaç metrekare ya da dünyanın yüzey alanı kaç metrekare? Evet, bunu da hesaplamışlar. Gerçekten bu da biliniyor. Dünyanın yüzey alanının kaç? Onunki tabii metrekare değil de kilometre kare cinsinden hesaplanmıştır. Ama siz bunları biraz sonra öğreneceksiniz. Haydi bakalım dersimize geçelim. Öncelikle alan ölçü birimlerine geçmeden önce uzunluk ölçü birimlerini bir hatırlatıp sonra alana geçmek istiyorum. Haydi o zaman uzunluk ölçü birimleriyle başlıyoruz. İşte karşınızda uzunluk ölçü birimlerimiz. Ortada ne var çocuklar? Ortada metre var. Metreye göre diğerlerini konumlandıralım. Olur mu? Bu şekilde daha kolay olacak çünkü işimiz. Metrenin altındakilere bakalım. Ne var? Desimetre daha küçük bir ölçü birimidir. Santimetre daha da küçük. Milimetre artık en minidir. Tamam mı? Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Metreden yukarıya doğru. Ne var? Dekametre, hektometre ve kilometre var. Kilometre en büyüğü. Peki hocam nasıl bunları birbirine dönüştüreceğiz? Şu şekilde çocuklar. Eğer yukarıdan aşağı doğru iniyorsanız yani 1 kilometreden aşağı doğru iniyorsanız diyorsunuz ki 1 kilometre 10 ile çarpın 10 hektometredir. 10 tane hektometredir. Neden böyle bir şey söylüyoruz? Çünkü aşağı doğru indikçe küçülüyor ya. Şimdi mesela kilometre şöyle bir ölçü olsun. Bu 1 kilometre olsun, tamam mı? Hektometre ne? Hektometre daha küçük bir ölçü birimi. Neye göre? Kilometreye göre. O zaman ne yapıyorsunuz? Bunu aslında parçalara ayırıyorsunuz. Parçalara. Kaç parçaya ayırıyorsunuz? 10 parçaya ayırıyorsunuz. Burası da aynısını 10 parçaya ayırdığınız için bu parçaların her birisine şu küçük parçalara hektometre diyorsunuz. Kaç tane hektometre var? 10 tane hektometre. Aslında aynı yerden bahsediyoruz. Aynı uzunluk. Aynı uzunluk ama farklı parçalara bölmüşsünüz. Kilometre bütündü. Hektometre de 10'a böldüğüm için 10 tane hektometre diyorum. Çünkü hektometre daha küçük. Sonra dekametreye geldiğinizde daha da küçülüyor artık. Şuradaki küçük aralıklar var ya, bunların her birisini 10'a bölmeniz gerekiyor. O zaman 10 çarpı 10'dan ne olması lazım? 100. İşte 100 ne olacak? Dekametre olacak. 1 kilometre 10 hektometredir. 1 kilometre 100 dekametredir. Tamam mı? Aşağı doğru indikçe ne yaparsınız? Kaç merdiven indiğinize göre çarparsınız. Anlaştık mı? Mesela 1 kilometre kaç metredir? 1 kilometre kaç metre? Kaç basamak iniyorsunuz? 1, 2, 3 basamak. O zaman 3 ile çarpacaksınız. 1000 metredir. Tamam mı? 1000 tane metredir. Evet. Bunun şimdi neyini öğreneceğiz? Alan ölçü birimlerini öğreneceğiz. Alan ölçü. Zaten aynıları. Sadece ne değişiyor biliyor musunuz? Şu değişiyor.
Metre, dekametre, hektometre, kilometre diyoruz ya. Bunlar artık ne oluyor? Kare. Metrenin karesi, dekametrenin karesi, hektometrenin karesi, kilometrenin karesi. Peki neden? Çünkü alana geçtiniz artık. Peki bu neden hocam? Mesela şöyle örnek verelim. Bir tane kareniz var. Karenizin bir kenarı 2 metre olsun. 2 metre. Her birisi eşit olduğu için 2 metre. Ben bunun bakın uzunluğu, bir tane kenarının uzunluğu 2 metre. Uzunluk ölçü birimiydi metre. Peki alanını bulmak istesem ne yaparım? 2 metre çarpı 2 metre derim. 2 ile 2'yi çarptınız 4. Metre ile metreyi çarptınız. Bakın üslü ifadeler. Öğrendiniz bunu. 2 tane aynı sayının çarpımı metrenin karesi demektir. 2 tane aynı sayı 5 ile 5'in çarpımı neydi? 5'in karesiydi. Aynı şekilde metre ile metrenin çarpımı da metrenin karesi. O yüzden metre kare, desimetre kare, santimetre kare diyoruz. Tamam mı? Alana geçtiğiniz için. Aynı şekilde bakın. Uzunluk ölçü birimlerinde ne yapıyordunuz? Aşağı doğru inerken onar onar çarpıyordunuz. Yukarı doğru çıkarken onar onar bölüyordunuz. Burada da yüzer yüzer. Neden? Karesi. Onun karesi nedir? 100'dür. Onun karesidir burası. Tamam mı? Onun karesi 100 olduğu için yüzer yüzer çarparsınız aşağı inerken, yukarı çıkarken de yüzer yüzer ne yaparak? Bölerek çıkarsınız. Anlaştık. Hadi bakalım bir örnek verelim. Diyelim ki bir dekametre kare kaç metre karedir? Bakın dekametreden metrekare ineceğim. Kaç basamak indim? Bir basamak indim. O zaman 100 ile çarparım. 100 metrekaredir. Tamam mı? Devam edelim. Milimetre kareden yapalım bu defa. Milimetre kareden diyelim ki biraz daha büyük bir şey olsun bu defa. 15.000 milimetre kare kaç santimetre karedir? Kaç santimetre karedir? Şimdi yukarıya mı çıkıyorum? Evet. Kaç basamak çıktım? Bir basamak. Bir basamakta ne yapacağım? 100'e böleceğim. Kolay yoldan bölme. 2 tane sıfır gitti. 150. 150 santimetre karedir. Tamam mı? Devam edelim. Örneklerimiz olacak. Oradan daha iyi anlayabilirsiniz. Evet çocuklar. Aşağıda verilen dönüşümleri yapınız demiş pekala. Haydi gelin yapalım sevgili öğrencilerim. Şimdi ne diyor bize? 1 kilometre kare diyor. Kaç metre karedir? Wow. Kilometre kareden metre kareye ineceğiz. Tamam mı? İniş yapacağız. Bakın bunlar da ilk başta soru çözerken eğer aklınızda kalmıyorsa lütfen yazın. Tamam mı? Soru çözerken bir köşeye yazın. Kilometre kare neydi? Hektometre kare, dekametre kare, metre kare. Devamlı da yapalım. Soruları kullanırken işimize yarar. Desimetre kare, santimetre kare ve milimetre karedir. Yazdık bütün merdiveni yukarıdan aşağı doğru. Şimdi 1 kilometre kare kaç metre kare? Kaç basamak aşağı iniyorum? 1, 2, 3 basamak. Ama bunlar kareli olduğu için 3 tane sıfır atmayacağım yanına. 6 tane sıfır atacağım. 1'i yazıyorum, yanına 6 tane sıfır atıyorum. 1 kilometre kare 1 milyon metre kareymiş. Tamam. Virgüllülerde ne olacak hocam? Virgüllüyü bir sona bırakayım, ondan sonra devam edeyim. Şuradan bir devam edeyim. 80.000 milimetre kare kaç desimetre karedir? Bakın milimetre kareden şunları sileyim. Milimetre kareden bu defa nereye çıkıyorum? Desimetre kareye. Kaç basamak çıktım? 2 basamak. O zaman ne yapacağım? 4 tane sıfır atmam lazım. Yani 2 defa 100'e bölmem lazım. 4 tane sıfırı da buradan atıyorum. 1, 2, 3, 4. 8 desimetre karedir. Zaten çocuklar bakın 8 desimetre kare aşağı doğru inse 2 tane sıfır atacaksınız yanına. 800 santimetre kare 2 tane daha sıfır atın. 80.000 milimetre kare. Gördünüz mü? Başladığınız yere geri dönmüş oluyorsunuz. Şimdi şuraları tekrardan şöyle silelim. Diğer sorularımızda kullanabilmek için. Devam ediyorum. 9 dekametre kare kaç desimetre karedir? Dekametreden desimetreye iniyorum. 2 basamak mı indim? Evet. O zaman ne yapacağım? 9'un yanına 4 tane sıfır atacağım. 90.000 desimetre karedir. Geldim buradakine. 4 milyon metrekare kaç hektometre karedir? Hadi gelin bakalım. Önce şunları silelim. Sonra yukarıya doğru çıkalım. Metrekareden nereye çıkıyorum?
hektometre kareye çıkıyorum. Kaç basamak çıktım? 2 basamak. O zaman 4 tane sıfır yok ediyorum. Kolay yoldan bölme. 400 hektometre karedir. Geldik virgüllü olanlara. Şimdi çocuklar bakalım virgüllü de ne istiyor bizden. Öncelikle kaç basamak inip çıktığınızı bir bulun. Ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim, tamam mı? Metrekareden santimetreye kare giriyor. Hop hop. 2 basamak inmiş. O zaman ne yapacaksınız? 2 basamak indiyse bu aslında ne demek? 10.000'le çarp demek. Yani 2 defa 100'le çarptınız. Ne olur o da? 10.000 olur. Peki 10.000'le çarparken ben bunu nasıl çarparım? Burada virgüllü bir şey var. Çocuklar 4 tane sıfır normalde eklemem lazım ya yanına. Bunun yanına 4 tane sıfır. Ama burada virgüllü bir şey var. Önce virgülden kurtarıyorsunuz. Şuradaki bir sıfırı bunu virgülden kurtarmak için kullanıyorsunuz. Kurtardınız. Burası ne oldu? 4. Yanına kaç tane sıfır atacaksınız o zaman? 2 tane sıfır. Pardon 3 tane sıfır atacaksınız. 4000 santimetre karedir diyeceksiniz. Tamam mı? Hocam başka bir virgüllü olsaydı onda da böyle şeyler yapabilir miydik? Yapabilirdik. Bir tane ekstra bir örnek daha yapalım burada. Mesela diyelim ki 0,15 metrekare kaç santimetre karedir? Yine santimetre kareye gidelim. 2 basamak ineceğim. Bu ne demek yine? Yüzle çarp, tekrardan yüzle çarp demek. Bakın çocuklar. Kaç tane sıfır? 4 tane. Yanına 4 tane sıfır atmam lazım ama önce virgülden kurtarmam lazım. Bu sıfırı şuraya kaydırmak için kullanıyorum. Bir basamak. Buradaki sıfırı bir basamak kaydırmak için kullanıyorum. Artık bu ne oldu? 15 oldu. 15'ten sonra devam ediyorum. Kaç sıfırım var? 2 tane. O zaman yanına ekleyebilirim artık. 1500 santimetre karedir. Tamam mı? 1500 santimetre karedir. Bu şekilde yapıyoruz virgüllülerde de. Devam edelim. Toplama çıkarma. Şimdi böyle çevirmelerde yani alan hesaplarında hektometre kareler, metre kareler vesaire bunlarla nasıl toplama çıkarma yapacağız? Yapabiliyor muyuz ya da? Tabii ki yapabiliriz ama yapabilmeniz için aynı türden olmaları lazım. Yani 1 kilometre kare ile 2 hektometre kareyi toplayabilmeniz için aynı cinse çevirmeniz lazım. Peki bunun ne olması lazım? Sizden ne istiyorsa. Metre kare istemiş. O zaman metre kareye çevireceksiniz. Tamam mı? Hadi gelin çevirelim. 1 kilometre kare kaç metre karedir? Hemen bizim tabloyu tekrardan bir baştan şuraya yazalım. Kilometre kare. Sonra neydi? Hadi siz söyleyin. Hektometre kare. Sonra dekametre kare. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Metre kare. Sonra desimetre kare. Sonra santimetre kare ve milimetre kare. Ezberlemeniz için önemli. Tamam mı? 1 kilometre kare kaç metre karedir? 1 kilometre kare kaç metre kare? Aşağı kaç defa indim? 3 defa. Kaç tane sıfır atacağım yanına? Tam 6 tane sıfır koymam lazım. 1 yazdım. Yanına 6 tane sıfır. 1 milyon metre kareymiş. Artı 2 hektometre kare. Hektometre kareden metre kareye iniyorum. 2 basamak indim. 4 tane sıfır. 4 tane sıfırı yanına ekledim. Metre kare. Bakın 1 milyon metrekare ile 20 bin metrekareyi toplayacağım. Tamam mı? Hadi gelin toplayalım. Kaç yapar? Şöyle biri bir yazalım. 1 milyon 20 bin metrekare yapar. İkisini de topladık. Ama ne olması gerekiyor dedik? İkisinin de aynı türe çevrilmiş olması gerekiyor ve sizden hangisini istiyorsa. Tamam mı? Şöyle burayı silmişim. Tekrardan yazacağım. Dekametre kare. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım çocuklar. 30 bin metrekareden 2 milyon desimetre kareyi çıkartmamızı istemiş ve karşılığına ne olarak istiyor karşılığını? Karşılığını dekametre kare olarak istiyor. O zaman metrekareyi dekametre kareye çevirmekle başlayabilirim. Metrekareden dekametre kareye çıkıyorum. Bir basamak çıktığım için 2 tane sıfır atarım. Gitti. 300 dekametre karedir derim.
Eksi 2 milyon desimetre kare. Desimetre kareden bakın dekametre kareye çıkıyorum. 2 basamak çıktım. 4 tane sıfır silerim. 1, 2, 3, 4 tanesi gitti. Ne kaldı burada? 200. 200 dekametre kare. 300'den 200'ü çıkartın 100. 100 dekametre karedir. Kolay mı? Peki tabii ki çok kolay. Benim öğrencilerime zaten kolaydır. Kolaylığını zorluğunu yorumlara yazın, olur mu? Hocam bana kolay geliyor, hocam bana zor geliyor, hiç yapamıyorum, çok yapıyorum. Hepsini bekliyorum. 80.000 milimetre kareden nereye istiyor çocuklar? Desimetre kareye. Milimetre kareden desimetre kareye. Yukarıya mı çıkıyoruz? Evet. Kaç basamak? 2 basamak. O zaman 4 tane sıfır gitti. 1, 2, 3, 4. 8 desimetre kareymiş. Yani 80.000 milimetre kare neye eşit? 8 desimetre kareye eşit. Artı 3 desimetre kare. 3 desimetre kare, desimetre kare. Zaten aynısı. Aynı cinsten. O zaman 3 desimetre karedir. Hiç çevirmemize gerek yok. En sevdiğimiz bu oldu galiba. 8 ile 3'ü topladık. 11. 11 desimetre karedir. Tamam mı? Hadi devam edelim. 9 metre kareden milimetre kareye. Şöyle şurayı sileyim. Devam edelim. Metrekareden milimetre kareye. Metrekareden milimetre kareye 3 basamak iniyorum. Bu ne demek? 6 tane sıfır yanına ekle demek. İndiğinizde ekliyordunuz. 9'un yanına 6 tane sıfır ekliyoruz. 9 milyon milimetre kare oldu. Eksi 70 desimetre kare. Desimetre kareden milimetre kareye inin. 2 basamak indiniz. 4 tane sıfır yanına ekleyeceksiniz. Tam 4 tane. Ekledik. 700.000 milimetre kare oldu. Çocuklar 9 milyon milimetre kareden 700.000 milimetre kareyi ne yapacağız? Çıkartacağız. Hocam bunları yani direkt 9'dan 7'yi falan çıkartayım demeyin. Çünkü bunların basamakları farklı. Kafasından yapamayanlar şöyle bir köşeye yazarlar ve o şekilde çıkarmasını yaparlar. Tamam mı? Bolca sıfır olduğu için ne yapar? İnsanın kafasını biraz karıştırabilir. Tamam. 10'dan 7 çıktı 3. Şurası da 83. 8 milyon 300 bin milimetre kare. Bakın o kadar çok sıfırlar şeyler oluyor ki insanın ne yapıyor? Gözü bir anda böyle dönüyor. Gözü dönmek farklı bir şeydi ama değil mi? Gözü farklı şeylere çarpınca farklı şeyler ortaya çıkıyor. Aman ne oluyor işte. Kafamız karıştı. Evet, gördüğünüz gibi gözümüz buralarda fıldır fıldır. Biraz böyle kafamız karıştı ama ne yapıyoruz? Yolumuza devam ediyoruz. Neyle devam ediyoruz peki? Arazi ölçü birimleriyle artık alan ölçü birimlerini öğrendiniz. Şimdi artık arazi ölçü birimlerinde Allah nasip eder ileride bir arazi falan alacağınız tutar, işinize yarar. Ya da ailenizin böyle bir işi olur. Durun dersiniz hemen ben hesaplayayım. Kaç dönümmüş, kaç metrekareymiş, kaç dekarmış bunları hadi gelin öğrenelim. İşte karşımızda arazi ölçü birimleri çocuklar. Hemen tanıyalım. Hektar, dekar ve ar. Bunların kısaltmaları da önemlidir. Lütfen dikkat edin, sorularda kısaltmalarını verirler size. Tamam mı? Şimdi çocuklar öncelikle şunu öğrenelim. Hektar, dekar ve ar kendi aralarında dönüşebilirler. Peki nasıl? Aşağı doğru indikçe onar onar çarparsınız. Yukarı doğru çıktıkça onar onar bölersiniz. Yani bu ne demek? 1 hektar kaç tane dekara eşittir? 10'la çarpacaksınız. Bir basamak indiğiniz için 10 tane dekara eşittir. Ya da 1 hektar işte kaç ara eşittir? 2 defa 10'la çarpacağınız için 100 ara eşittir. Tamam mı? Bunlar cebimizde. Ya da yukarıya doğru çıktığınızda işte 2000 ar kaç tane dekare eşittir? 2 basamak çıktığınız için 2 tane sıfır gidiyor. 20 hektara eşittir. Tamam mı? Bunlar tamam. Bunlar bizim dönüşümlerimiz. Bunları sürekli sorularda soruların yanlarına yazarsınız ve bu şekilde öğrenmiş olursunuz, ezberlemiş olursunuz. Bir de çocuklar bizim öğrenmemiz gereken şu var. Arazi ölçü birimlerini biz
alan ölçü birimlerine çevirebiliyoruz. Onlardan da metrekareye. Tamam mı? Metrekarenin bakın eşitini vermişiz. Metrekareye çevirdikten sonra diğerlerini çevirmek de kolay aslında ama biraz tabii düşünmeniz gerekiyor. Her neyse. Şimdi bakalım. 1 ar kaça eşitmiş? 100 metrekareye eşitmiş. 1 dekar neye eşit? 1 dekara 1 dönüm de deniyor. Lütfen bunu aklınızda tutun. 1 dekar 1 dönüm. İkisi aynı şeyler. Bunlar da neye eşitler? 1000 metre kareye eşitler. Tamam mı? 1 dekar 1 dönüme. Bu da neye? 1000 metre kareye eşitmiş. Anlaştık mı? Bu ikisini aklımızda tutuyoruz. Tatlışlarım. Devam ediyoruz sorularımızla. Evet, ben size yan tarafa formülleri verdim. Bu formüllerden baka baka soruları çözün, tamam mı? Şimdi 30 ne bu? Dekar. Neye eşit diyor? Kaç metre kareye eşit diyor. Wow. Peki bizim dekar, 1 dekar kaç metre kareye eşitti? Önce bunu bulalım. 1 dekar kaç metrekareye eşitti? 1000 metrekareye eşitti. 1000 metrekare. 30 tanesi 30 ile 1000'i çarparsınız. 30.000 metrekareye eşittir. Bu kadar. 8 ar kaç metrekareye eşit diyor. Bakın 1 ar 100 metrekareydi. Yazalım 1 ar 100 metrekare. 8 tanesi 8 çarpı 100'den 800 metrekaredir dolayısıyla. 6000 metrekare demiş kaç dönüme eşit? Şimdi bir dönüm kaç metrekareye eşitti? 1000 metrekareye eşitti. Şurada yazıyor bakın. Bir dönüm 1000 metrekareye eşit. O zaman 6000 metrekare kaç dönüme eşit olur? 6 tane dönüme eşit olur. Tamam. 15.000 ar kaç tane hektardır? 15.000 ar. Şurayı sileyim. Böyle farklı bir kalemle devam edeyim. Evet çocuklar, şimdi bakıyoruz neye? Ara. Ar'dan nereye çıkmamı istiyor benim? Hektara çıkmamı istiyor. Ar'dan hektara 2 basamak çıkıyorum. O zaman 2 tane 0 kaybederim. Gitti. 150 hektardır derim. Şimdi ne istiyor bizden? Dekardan hektara git diyor. Dekardan hektara. Bir basamak mı çıkıyoruz? Evet. O zaman bir tane 0 yok et. 24 hektardır. Tamam. Devam ediyoruz. Geldik buraya. Bunlarla da toplama çıkarma yapılabiliyor. Arazi ölçü birimleriyle. Hadi gelin yapalım. Evet. Bizden ne istiyorsa onlara dönüştürerek yapacağız. Peki nasıl? Bakın. Sizden sonucu ne olarak istiyor? Metrekare olarak istiyor. Harika. Bu zaten metrekare. En sevdiğimiz. Ama dönümü metrekareye çevirebilirim. Bir dönüm kaç metrekareydi? 1000 metrekareydi. 1000 metrekare ile 2 metreyi topluyorum. 1002 metrekare elde ediyorum. Geldik buraya. Bakın hektar, dekar neye çevirmenizi istiyor? Ara çevirmenizi istiyor. Hemen çevirelim çocuklar. Şöyle yazayım ben size yine buraya. Yazamadım. Kalem yazmıyor. Artık dur hocam diyor. Bunlar son sorular zaten. Artık valla ben de bir yoruldum sanki. Siz de yoruldunuz mu? Hektar, dekar, ar. Tamam mı? Yazdık çocuklar. 30 tane hektardan ara gitmemizi istiyor. Hektardan ara. 2 basamak indim. O zaman 2 defa 10'la ne yaparım? Çarparım. O zaman ne yapıyorum? Yanına 2 tane 0 ekliyorum. 30.000 ar oluyor. Eksi 2 dekar. Dekardan ara iniyorum. O zaman ne yapıyorum? Bir defa 10'la çarpıyorum. 20 ar oldu. 3000'den ne yapıyorum? 20'yi çıkartıyorum. 2980 arı elde etmiş oluyorum. Geldik buraya. Ne istiyor bizden? Dönüm istiyor bu defa. Dönüm. Nasıl çevireceğiz? Metrekareyi gördüm bir kere. Metrekareden işimiz kolay. Yalnız şuradaki ardan nasıl dönüş yapacağız? Onu bir düşünmemiz lazım. Hadi gelin düşünelim. Öncelikle şu metrekareyi bir çevirelim. 3000 metrekare kaç dönümdür? 1000 metrekare 1 dönümdür. O zaman 3000 tanesi 3 dönüm olur. 3 dönüm. Peki şuradaki 800 arı nasıl çevireceğiz? Bir kere biz biliyoruz ki şöyle farklı bir renkle devam edeceğim. Bu biraz zor olacak. Bu artık zirveyi gösterip bırakacağız. Tamam mı? Bir arın ne olduğunu biliyorum çocuklar ben. 100 metrekare olduğunu biliyorum.
Değil mi? 1 ar 100 metrekare. O zaman diyorum ki 800 tane ar kaç metrekaredir? 800 tane ar da bunun 800 ile çarpılmış halidir. 800 ile 100'ü çarpın. Ne olur? 80.000 metrekare olmaz mı? Olur. Peki 80.000 metrekare kaç dönümdür? Biz biliyoruz ki 1000 metrekare bir dönüme eşit. O zaman 80.000'in içinde kaç tane binlik var? 80 tane. 80 dönüme eşittir deriz. Bu 80 dönüme eşit. Tamam mı? 80 dönüme eşit. 80 ile 3'ü topladınız. 83 dönümdür. Bitti. Bu da son sorumuzdu. Evet çocuklar, artık veda vakti. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.